Eşref Rüya'dan harika bir fragman geldi. Fragmanda gözden kaçan detaylar var. Yeni bölümde neler olacak? Eşref Nisan'ın ihtiyarın kızı olduğunu öğrendi, şimdi ne yapacak? Gerçek ailesini öğrenerek şok geçiren Nisan'ı neler bekliyor? Diziden ayrılan sürpriz isim kim? Kadir Çiğdem'in ihanetini öğrenecek mi? İhtiyar ne zaman sahneye çıkıyor? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Eşref ve Nisan ayrılmasın diyenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Öncelikle Eşref Rüya 5.90 rating alarak dizi kategorisinde ikinci oldu. Şahsen son bölüm benim çok beğendiğim bölümlerden biriydi. İlk olarak Eşref'ten başlayalım. Eşref, Kadir ile harika bir işbirliği yaparak Ölü Yaşar'ı sıkıştırmayı başardı. Amacı ihtiyara ulaşmaktı. Ölü Yaşar ise ihtiyarın kızı karşılığında kendi kızını istedi. Eşref de bu anlaşmayı kabul etti. Ölü Yaşar ihtiyarın kızının Nisan olduğunu söyledi. Ancak Eşref'in duyduğu acı gerçek onu şok etti. İşte yeni bölümde Eşref bunu Nisan'a kesinlikle söylemeyecek. Hemen balıkçı ile buluşup ihtiyarın kızının Nisan olduğunu anlatacak. Balıkçı ise Nisan'dan uzak durması gerektiğini, aksi takdirde ikisinin de çok acı çekeceğini söyleyecek. Bu işe Nisan'ı karıştırmayacaksın diyen Eşref'e balıkçı her yol Nisan'a çıkıyor diyerek resmen tehdit ediyor. Nisan'ı, yani rüyasını korumak isteyen Eşref ne yapacağını bilmez bir şekilde Nisan ile buluşacak. Bir bomba da Nisan'dan gelecek. Nisan annesinin yaşadığını ve bir ailesi olduğunu anlatacak. İşte yeni bölümde Nisan test yaparak bunun gerçek olduğunu öğrenecek. Gülümser ile Eşref yeni bölümde tanışacak. Bu fırsatı tepmek istemeyen Eşref, Nisan'ın babası yani ihtiyarı bulmak için bilgi almaya çalışacak. Baba olacağını da öğrenen Eşref, Nisan'ı bu olayların dışında tutmak istese de başaramayacak. Eşref ve Nisan her şeyden uzak bir şekilde aile olabilmek için bir hayat yaşamak isterken balıkçı hayatlarına kabus gibi çökecek. Balıkçı ihtiyara ulaşmak için Eşref'i ve tüm ekibini içeri alacak. Öte yandan kızını bulmak için her şeyden vazgeçen Ölü Yaşar Eşref'e yardım etmiş oldu. Bu ihtiyarın hiç hoşuna gitmedi. İhtiyar Ölü Yaşar'a bunun bedelini canıyla ödetecek. Son aldığım bilgilere göre diziye veda eden o sürpriz isim Ölü Yaşar oldu. Ölü Yaşar'ı canlandıran Erol Babaoğlu'nun veda pastası sette kesildi. Şahsen Ölü Yaşar diziye harika bir giriş yapmıştı. Öyle bir gösterildi ki ben izlerken dedim ki, evet, Eşref'e çok kaliteli bir düşman geldi. Ancak sonrasında yazılan saçma sapan senaryolar ve Ölü Yaşar karakterinin zayıf yansıtılması maalesef tutmadı. Eşref Rüya'nın reytinglerdeki düşüşünün ana sebebinin Eşref'e kaliteli bir düşman getirilmemesi olduğunu düşünüyorum. İlk sezon düşman olarak o kadar iyi oyuncular katıldı ki Ölü Yaşar klasman olarak bana göre bir tık aşağıda kaldı. Hatta Eşref ve ekibinin içeri girmesinin sebebi Ölü Yaşar olabilir. Balıkçı Ölü Yaşar'ın ölümü üzerine ekibin üstüne çökecek ve ilk suçlanacak kişi Eşref olacak. Nisan sayesinde ihtiyara ulaşmak isteyen balıkçı ise çalışmalarını hızlandıracak. Ben burada yine Eşref balıkçı arasında bir anlaşma olacağı düşüncesindeyim. Sonuç olarak Eşref, Nisan'a ihtiyarın kızı olduğunu söylemeden onu bu işten sıyırmaya çalışacak. İşte yeni bölümde Nisan ve Eşref arasında hapishanede çok gizli bir görüşme gerçekleşecek. Eşref hapishanede kaldığı sırada yeni düşman edinecek ve hapishanede tanıştığı bu düşman 3. sezonda çok ses getirecek. Neler yaşanacak hep birlikte izleyeceğiz. Kadir ve Çiğdem arasında ise sürpriz gelişmeler yeni bölümde olacak. Kadir ve Çiğdem ilişkisi bana göre izleniyor. Onların uyumu, kimyası çok güzel. Son bölümde Çiğdem ile ilgili yaşananlar bize yeni bölüm için spoiler vermiş oldu. Kenan Eşref'e çalışan kişinin Çiğdem olduğundan şüphelendi ve bunu açık seçik söyledi. Çiğdem ise Kadir'in zaafını kullanarak ondan bilgiler alıp Eşref'e söylemeye devam etti. İşte bu Çiğdem'in sonunu getirecek arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde Kadir Çiğdem'in ihanetini öğrenecek ve çok sevdiği kadını öldürmek zorunda kalacak. Bu hikayenin ben böyle bitmesini istemezdim. Ama Çiğdem yaptıkları yüzünden en başından beri cezalandırılması gereken bir karakterdi. Kadir tarafından cezasının kesilmesi çok acı olacak. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Sezon finaline adım adım giderken sonunda ihtiyar sahneye çıkacak. Nisan annesinden sonra babasını da er ya da geç öğrenecek. Yaşadıkları karşısında büyük yıkım yaşayan Nisan bebeğini kaybetmekle karşı karşıya kalacak. Son bölüme bakaraktan şu kadarını söyleyebilirim ki çok ses getirecek bir sezon finali yaşanacak ve hafızalara kazınacak. Eşref Rüya 3. sezon onayını aldı ve 10 Haziran'da sezon finali yapması planlanıyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Eşref Rüya ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.